hepinizin eril ve ruhsal planı olan Adem peygamber ve hepinizin gözü üzerinde olan Yaradan her an senin işini aynı şekilde kabul ediyor mu, etmiyor mu? Senin elinden çıkan her türlü işte diyelim ki sanatı, dilinden çıkan ifadeyi her an dinliyor, duyuyor ve nasıl bir kabulün içerisinde ya da sen bu dinlemenin şimdi farkında, bu gözetlemenin farkındaysan, hissedişindeysen şimdi Habil mi olacaksın, Kabil mi olacaksın? İşte aslında kutsal kitaplardaki o bütün bize anlatılan bazen masal gibi, bazen hikayeler gibi birçok olaylar her an cereyan etmekte ve her anda, her günümüzün içerisinde bunlar var. Peki şimdi hanginiz yaptığınız işi gerçekten diyelim ki bir ev kadını evinde yemek yapıyor. Yani evet çocuğuna yapıyor, eşine yapıyor ve şimdi sofraya Yaradan'la oturacak. Tuzunu atarken Yaradan'ın ağız tadına göre atıyor mu? Ya işte şimdi ıspanaklar var yıkayacağız ama birazcık kumlu olsa ne olur? Birazcık özen göstermesek ne olur diyor mu? Ya da işte şimdi evet bunu yapacağım ama şimdi sofranın bilmem nesine işte şu salatayı da şöyle süsleyeyim. Böyle güzel bir sofra kurayım ya da geçiştirelim ya. Hatta gidelim fast food yapalım arkadaşlar. Yemeğe ne gerek var? Hadi hemen şurada şu işi bir aradan çıkartalım mı diyor. İşte buradaki o yemeğin ya da kişi bir kamu kuruluşunda çalışıyor. Ya ne olsa maaşımı alıyorum. Ne olsa o benim rızkımı veriyor herhangi bir yerde. İşimi aksatsam ne olacak? Hatta rüşvet alsam ne olacak? Hatta işte bilmem ne geçiştirsem ne olacak? Ona sunduğun işi nasıl yapıyorsun sevgili dostum? Habil misin, Kabil misin? Şimdi evet geçiştirebilirsin. Fakat her birinizin elinden çıkan iş çok enteresan bir şekilde yine senin soyuna geliyor. Yine senin alanına geliyor. Çocukken enteresan bir böyle takvim yaprağının arkasında bir şey okumuştum. Bir hikaye okumuştum. İşte bir ülkenin bir tanesi bir demirci var. Adam çok iyi kılıçlar yapıyor. Fakat kılıçları o kadar hakkıyla bilmem neyle yapıyor ki gerçekten müthiş çeliğinin şunu bunu böyle çok güzel yapıyor. Günün birinde işte böyle bir demir yolu falan bir şey yapacaklar. İşte şeyler topluyorlar ama bir köprü yapacaklar. O köprünün işte çeliğinin bilmem nesinin çok iyi olması lazım. Çünkü aşağıda herhangi bir çökme bilmem neler olsa dahi o demirin ve çeliğin taşıyabileceği kadar güçlü ve güvenli bir demir ağına ihtiyaç var. İşte bu demirci de yapıyor, bilmem ne yapıyor, onu montaj ediyor. İşte günün birinde çocuğu işte bilmem nereden gelecek ve yol çöküyor ama onun yaptığı çelik, demir, o kılıçlardan oluşturduğu demir ağları, demir yolları, tren yolları müthiş bir şekilde treni oradan geçiriyor ve daha sonra orayı yapıyorlar ama şu öğreniliyor ki o trenin içerisinde oğlu var ve oradaki demirleri yapan o demirci ustası ve o gün o işi hakkıyla yaptığı için oğlunun canı bağışlanıyor. Buna benzer bir sürü hikayeler vesaireler var ki yani aslında bir alanda ve bir yerde biz bir işi doğru ve akarak yaptığımızda gerçekten o işi böyle Yaradan'a sunuyormuş gibi bir adak gibi, bir sunak, bir kurban gibi vermek üzere Habil gibi yaptığımızda hesap yapmadan ya dur ben şimdi buradaki en değerli, en kıymetlimi vereceğim ama en kıymetli zamanımı, enerjimi, sevgimi bütün bu işin içine akıtacağım ama ya ne gereği var ya? Zaten kim için yapıyoruz ya bu işi? Hani gelecekler alacaklar. Belki değerini bilmeyecekler. Anlamayacaklar bile. Ama ben bana yakışanı nasıl yaparım? Ben benim elimden çıkanı, benim dilimden çıkanı ona yakışır şekilde nasıl yaparım? Ya duyuyorsa, ya dinliyorsa, ya görüyorsa ve şimdi benim sunduğum ona gidiyorsa, ona gibi ise şimdi elimin işini nasıl yapayım?
Hayata nasıl bakayım? Nasıl başlayayım? Hangi iş içinde olayım? Tamam da ben sadece para için çalışıyorum. Sadece para için birilerine işte diyorum ki eğiliyorum bilmem ne yapıyorum. Bu şekilde sevmediğim bir işin içindeysem bunu nasıl yapabilirim? Öyleyse gerçekten sevdiğim işin içerisinde, gerçekten ürettiğimi ona sunuyor gibi yapacağım önce işin alanın içinde olabilmek. Bunun için önce hayatı ve kendimi sevebilmek. Bunun için gerçekten üretirken orada olabilmek. Üretirken orada olabilmek için kendinde ve kendimle olabilmek ve yapılan her bir işin içerisinde muhabbetin içinde olabilmek. Çünkü an be an ne dedik? Hayat bir muhabbet. Yani Yaradan seninle senden yansıttıklarınla mesajlaştırıyor seni. Sen aslında hayatın içerisinde çevreni ve dışarı zannettiklerini görürken, seyrederken, onun alfabesini, sembol dilini görüp de okurken aslında sen kendini keşfetme yolculuğunun içindesin. Sen kendinden kendine doğru yolculuğun içinde olduğunu fark ediyorsun. Ki zaten biliyorsunuz ki Yolcu kitabımız bununla ilgili bir sürü hikayeler, metaforlar, eğlenceli bir yolculuğa da bizi davet ediyor. Okuyanlarınız biliyorsunuz. Şimdi öyleyse bakın bu yolculuğun içerisinde kendimizden kendimize çıktığımız bu güzelliğin, bu yolculuğun içerisinde her birimiz yaptığımız işi severek yapmak durumundayız. İlişkilerimizi sevmek durumundayız. Sevmediğin bir ilişkinin içerisindeyken burayı bir daha bak, burayı bir daha dönüştür. Sevmediğin insanlar içine mecburen bulunuyorsan buralara bir daha bak. Aslında kendinde sevmediğin yer ve alanlar var. Bunun için buraların içindesin. Peki alışverişlerin içerisinde gerçekten bir alışverişin doğruluğuyla, hakkıyla ne dedik? İşin hakkı yok mu? Hani kul hakkı diyoruz da ya işin hakkı yok mu? İş hakkı yemek kul hakkı yemek değil mi? Ya da birisi bir işin hakkını yedi ve sana sunuyor. O senin kul hakkını yemek için sana o işi yarım yapmadı mı? Haddini bildirmek durumundasın. Tabii ki orada kendi hakkını ortaya koymak ve eğer herhangi bir yerde ve alanda liyakat değil de sadece hani böyle eş, dost, akraba bilmem ne işleri yapıyorsa orada o gördüğünde dur demek durumundasın. Ya da herhangi birisi yarım yapıyorsa orada sen önce ben bunu nerede yarım yapıyorum? Nerede hayatımın sorumluluğunu almıyorum? Nerede yaptığım işi ona sunacak kadar böyle güvenli, emin bir şekilde yapmıyorum? Elimle bir iş yapıyorsam, bir şey üretiyorsam ya da bir ifade, bir şey anlatıyorsam, aktarıyorsam, bir yerde öğretmensem, bir yerde doktorsam, bir kişinin avukatlığını yapıyorsam, bir kişinin belki hemşireliğini, hasta bakıcılığını, ev işini yapıyorsam, bunların her bir tanesinde önce o işi gerçekten Yaradan'a sunuyormuşçasına bir Habil olarak yapmak durumundasın. Bu benim sofram. Şimdi bu şekilde bir hissiyatla baktığınızda aslında bunun hiçbir kelimeye ve dile dökmeden hakkıyla yapanlar olacaksınız. Birçok yerde şunu diyoruz. Ya diyoruz şu Müslüman ülkelerin haline ve durumuna bak. 2 milyar Müslüman ülke birkaç tane batılı şirket tarafından tamamen yönetiliyor. Ve bunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü işlerini hakkıyla çoğunluğu yapmıyorlar. Akıl etmiyor ve akıllarını kullanmıyorlar. Bakın burayı görmemiz çok önemli. Ve biz önce kendimiz, sonra çevremiz, sonra ülkemiz akledenler olduğumuz sürece aklımızı doğru yerde faydaya ve birbirimize fayda verebilmek ve yaptığımız işleri ona sunabilmek üzere yaptığımız sürece emin olun akıllanacağız. Aklımızı kullanacağız. Birbirimizle buluşmalarımıza da muhabbetimiz içerisinde aslında her birimizin gözünün içinde onunla selamlaşmanın, onun varlığını kutsayarak ve selamlayarak orada olmanın tadıyla, lezzetiyle buluşmalar, birliktelikler, tatlar ve lezzetler içinde olacağız. Ne demiştim? Ben hani
Geçen seneler, kaç yıldır söylüyorum yani. Şimdi iner, çıkar, hani bir sürü böyle dalgalanmalar olur. Bunların hepsini kenara bırakın arkadaşlar. Yani çok yakın zaman içerisinde bütün ülkenin, her birimizin durumlarında müthiş iyileşmeler olacağı hani adım adım geliyor. Ne dedik? Yani Kasım'da bambaşka bir Türkiye'nin içindeyiz. Yani siz bazen şöyle zannediyorsunuz. Ya ekonomi böyle, ülke şöyle, bilmem neler böyle, seçim. Bunların hepsi kenara koyun. Bakın. Sen ne oluşturmak istiyorsun? Bil ki en karanlığa girdiğin yerde ışık doğar. Böyle bak. Hani bunu da bir hükümettir, bir yöneticidir. Bunlarla ilgili de değil. Bu günler geliyor. Sen şimdi neredesin? Ne kadar hazırlığını yapıyorsun? Eğer olumsuz ve kötü ifadelerle ya öldük, bittik. Evet, enflasyon var mı? Var. Birçok eşyanın değeri düşüyor mu? Düşüyor. Neden düşüyor? Bununla ilgili açıklama yapacağım yakında. Şimdi peki öyleyse şimdi bazılarınızda şunu görüyorum. Karamsarlık, olumsuz şeyler, işte şöyle gidiyoruz böyle, hatta benim kaç tane arkadaşım ülke dışına kaçıyor. Aman niye gidiyorsun diyorum. Yani onlar buraya kaçacaklar. Şimdi şu anda tabii baktığınızda ya şimdi işte birileri söylüyor canım, bu böyle şeyler hep söylenir. Ben kaç yıl evvel söyledim sizlere. Bugün, yarın ya da hani 3 ay 5 ay değil. Bütün sistem değişiyor. Bildiğimiz bütün sistem